Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün tabii ki de reçel yapacağız. Kışlık reçel yapacağız. Ne reçeli yapacağız? Kiraz reçeli yapacağız ama bayağı bir yapacağız. Ne kadardan şöyle görmüş olduğunuz gibi toplamda 2,5 kilo kirazdan reçel yapacağız. Dikkatli bakarsanız çok lezzetli kiraz reçeli de siz de yapmış olursunuz. Birebir ayrıntılı olarak anlatacağım. Kirazlar da ucuzlamış. Hadi alın pazardan 35 liraya inmiş kilosu. Toplamda 2,5 kilo kiraz aldım. Kışlık biraz reçel yapayım. Koyalım kavanozlara sıcak sıcak. Ne kadar çıkarsa artıkın. Videoma başlamadan önce ne diyoruz her zamanki gibi? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneseniz de bildirimlerinizi açıyorsunuz. Açıyorsunuz ki en güzel tariflerimden haberdar olasınız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyoruz. Hemen reçelimizi hazırlamaya başlayalım. Şöyle dökelim. Gördüğünüz gibi bayağı güzel kirazlar. Önce ne yapıyoruz? Tabii ki de saplarını şöyle hemencecik koparacağız. Bakın bu şekilde temizleyeceğiz. Şöyle evet, kirazları güzelce temizledim. Bakın. Sapları da burada. Tabii bunları ziyan etmeyeceğiz. Bunları kurutacağız ve çayını yapacağız. Kiraz sapının zayıflamada çok etkili olduğu söyleniyor. Birçok videolarda gördük. Doktorlar genelde anlatır ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bunları da kurutup çayını içerseniz zayıflarsınız. Bu da benden size bir tavsiye. Ziyan etmeyin, atmayın. Şimdi temizlemiş olduğumuz kirazları güzelce yıkayalım. Daha sonra çekirdeklerini çıkaracağız. Çıkarmazsanız da olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama çekirdeklerini çıkarırsanız daha güzel kırmızı bir reçel olmuş oluyor. Şimdi bu suda güzel yıkayacağız. Şöyle hemen diğer tepsimize
Evet, kirazları güzelce yıkadık. 4 kez 5 kez yıkadım. Ben şimdi bunları çekirdeklerini çıkaracağım. Dediğim gibi isterseniz çekirdeklerini çıkarmadan da yapabilirsiniz. Çekirdeklerini çıkarınca da mis gibi rengi çıkacak. Kıpkırmızı rengi çıkacak. Böyle pipetle falan da uğraşmanıza gerek yok. Hemen elinizle pıt 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 çıkaracağız. Hadi bakalım başlayalım hemen çekirdeklerini çıkarmaya. Bak için çok kolay anlatayım. Elinize alıyorsunuz. Şöyle ikiye hemen ayırıyorsunuz. İçindeki çekirdeği atıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın hemen elinizle hop çıkaracaksınız. Tekrar gösterelim. Şöyle bakın. Hop. Bu şekilde çıkaracağız çekirdeklerini. Hemen hızlı hızlı çıkarmaya başlıyoruz. Evet, çekirdeklerini güzelce çıkardık. Hazır. Hemen şimdi reçelimizi hazırlamaya geçelim. Ocağımıza doğru gidelim ve reçelimizi hazırlayalım. Evet, şimdi ocağımızı hazırlayalım. Hemen reçelimizi, şekerini verelim ve pişirmeye başlayalım. Tenceremizi koyalım. Kirazlara şimdi şekerini vereceğiz. 1 kilo kiraz için 4 bardak şeker koymanız lazım. Şöyle standart su bardaklarıyla. Ben buraya 10 bardak şeker hazırladım. Ama çok tatlıysa kirazlar birazcık eksiltin. 3,5 bardağa indirin. Şöyle döküyoruz şekeri de. Daha önceden hazırlamıştım şekerini. 10 bardak şeker, 2,5 kilo kiraz için. Hemen suyunu da verelim. Çünkü hemen pişireceğiz. Bekletecek olsak kendi suyunu verecektir ama hemen pişireceğiz. 1 kilo kiraz için 1,5 bardak su koymamız lazım. 1 2 3 ve 3,5 bardak su koyduk. Suyunu da verdik. Şimdi reçelimizi pişirme aşamasına geldik. Hemen şimdi ateşimizi yakalım. Burada ateşte pişireceğiz. Hızlı bir şekilde hadi başlayalım. Ocağımızı yakalım. Şöyle.
Evet, ocağımızı yaktık. Bakın ateşimiz yanmaya başladı. Şimdi artık kaynama aşamasına geçecek. Ve reçelimizi hazırlayacağız. Reçelimizi şöyle bir karıştıralım bakalım. Şekerler erisin. Reçelimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi artık dikkatli bakmamız lazım. Sürekli takip etmemiz lazım ki taşmasın. Ateşimiz yanıyor. Reçelimiz kaynıyor. Kiraz reçelimiz. Kışlık yapıyoruz tabii ki bunu. Kış reçelleri serimiz başlasın artık. Bugün startını verdik. Kiraz reçelinden başlıyoruz. Bakalım hayırlısına diğer meyvelerinde sıra sıra reçellerinden yapacağız ve sizlere tarifini göstereceğiz. Karıştıralım tekrar. Bakın gördünüz mü? Artık kaynadı. Ateşi yansın. Evet, reçelimizi kaynadı ve üzerinde şu sarı köpükleri görüyorsunuz değil mi? Şu sarıları alıyoruz. Bunu niye alıyoruz? Reçelimiz acı olmaması için. Hangi meyveden yaparsanız yapın. Şu sarı köpükleri de muhakkak alın. Bunlar acı yapar. Kırmızı köpükleri almıyoruz. Sadece sarıları. Şu kenar kısımda topluyoruz. Kaynasın reçelimiz şimdi. Evet, reçelimiz hızlı bir şekilde kaynıyor. Şöyle birazcık tereyağı ya da margarin hangisi varsa ilave edebilirsiniz. Parlaklık verecektir ve çok köpürüp taşmasını da engelleyecektir. Devam etsin. Bayağı bir koyu kıvam olana kadar kaynatacağız. Ne kadar koyu, ekmeğin üzerinde durup akmayacak şekilde koyu bir kıvam olana kadar kaynatacağız ki kışa kadar dayansın. Kaynatmaya devam ediyoruz. Daha henüz koyulmadı ama güzel rengini verdi. Bakın, kirazlar vişne gibi rengini verdi. Niye böyle renkli oldu? Çünkü çekirdeklerini çıkardık. Eğer çekirdekli yapsaydık böyle güzel renk vermeyecekti. Devam etsin. Evet, reçelimizin sıra geldi. Limonunu vermeye. Şöyle yarım limonum var. Sıkacağım bol bol. Şekerlenmesin. Çünkü kışlık yaptığımız için limonunu bol vermemiz lazım ki şekerlenmesin. Koyu bir kıvam olana kadar şimdi kaynatıyoruz. Limonunu verdik. Yağını verdik. Şimdi kışlık koyu bir kıvam olana kadar kaynatacağız. Daha sonra ocaktan indirip sıcak sıcak kavanozlara koyacağız. Reçelimize şöyle bakalım. Bakın rengi güzel. Ama bunun daha da koyulması lazım. Onun için devam ediyoruz kaynatmaya. Dediğim gibi kışlık bu reçel. Ne kadar güzel koyu olursa o kadar lezzetli olur. Devam etsin bakalım.
Reçelimiz bakın artık sadece köpürerek kaynamaya başladı. Bu da ne demek? Artıkın reçelimizin olmaya başladığını gösterir. Suyu şu anda bakın sadece köpürerek. Suyu pek yüzeye çıkmıyor. Bu da reçelimiz artık olmaya başladı demek. Bakın kıvamı da koyulmaya başladı. Şu anda sıcak tabii ki de. Birazcık kaynadı mı kapatacağım. Artıkın reçelimiz hazır oldu. Hani sulu gibi gelir ama değil bu arkadaşlar. Soğuduğu zaman tam kıvamında oluyor. Hemen şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Hemen ocağımızdan hiç indirmeden dolduracağız. Şöyle şunu alalım. Ki hemen sıcak sıcak kapaklarını kapatacağız. Şöyle doldurmak için bir cezve icat ettim. Hemen onunla şöyle bir tane doldurduk. Çok az bir kaldı içinde. Bunu da bir tabağa dökeceğim. 3 tane yarım kiloluk reçelimiz oldu. Şimdi hemen sıcak sıcak kapaklarını kapatıyoruz. Sıcak sıcak hemen kapaklarını kapatıyoruz. Şöyle bir bez yardımıyla var gücümüzü kapatıyoruz. Şöyle hemen ters koyuyoruz. Aynı şekilde diğerinde. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Tamamdır. 3 tane yarım kiloluk bakın kavanozumuz çıktı. Diğerini de indirelim. Burada da çok az kaldı. Onu da tabii tabağa koyacağım sizlere göstermek için. Tabağa koyacağım. Özellikle beyaz tabak seçtim ki görüntüsünü güzel bir şekilde görün. Gördüğünüz gibi tabakta koydum. Size özellikle göstermek amacıyla. Şöyle onu da koyalım. Evet, reçellerimiz hazır oldu. Şimdi biraz soğusun. Size servisini de göstereceğim. Daha sonra videoyu kapatacağız. Evet. Şöyle yakın plandan da çekelim. Bakın çok güzel oldu. Tabii henüz sıcak. Soğumasını bekliyorum ki kıvamını size göstereyim. 3 tane yarım kiloluk reçelimiz çıktı. Kışlık yaptığımız için tabii ki de koyu koyu yaptık. Şöyle tabağa koydum. Şu anda hala soğumadı ama kızlar bakın şimdi kıvamını görüyorsunuz mu? Bak. Şöyle yakın plan kıvamını size gösterelim. Şu şekilde daha da soğuduğu zaman daha da güzel kıvamlı olacak. Çok da güzel olacak. İstediğiniz zamana kadar kavanozlarda bozulmadan tutabilirsiniz. Şöyle tadına da bir bakalım bakalım. Kıvamı güzel. Çok daha güzel olacak soğuduğu zaman. Çok güzel. Tam da reçel olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız bu güzel kiraz reçelini. Bugün kiraz reçeli ile birlikte kışlık reçel tariflerinin startını başlattım kızlar. Startını başlattım. İlk olarak kiraz reçelinden başladık. Sıra sıra hepsinden azar azar yapacağız. 2,5 kilo kirazdan
1,5 kilo yani yarım 3 tane kiraz reçelim çıktı. 3 kavanoz çıktı. Çok az da tabağa koyacak kadar çıktı. Onu da hemen tüketeceğiz zaten. Daha önceden de 1 kilodan hemen yapmıştım. Çok beğendi herkes. Devamını yapmak istedim. Umarım siz de yaparsınız. Çok kolay bir şekilde her aşamasını zaten size gösterdim. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tariflerimi beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz sosyal medyada. Aboneyseniz de ne yapıyorsunuz? Bildirimleri açıyorsunuz. Bildirimleri açarsanız en güzel tariflerimizden haberdar olursunuz. Hadi bakalım. Benden bugünlük bu kadar. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.